Tarihin derinliklerine indiğimizde medeniyetlerin yalnızca gün ışığında, o devasa mermer tapınaklarda veya kalabalık meydanlarda inşa edilmediğini görürüz. Çoğu zaman insanlık tarihi yaşanan o büyük savaşların ve imparatorlukların yükselişinin ardında yeraltının karanlık ve gizemli dehlizlerinde şekillenmiştir. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemlerdesiniz. Lejyonerler, tüccarlar ve aristokratlar gecenin bir yarısı gizlice yerin altına iniyor. Kan ve ateşle mühürlenmiş yeminler eşliğinde antik bir ritüeli paylaşıyorlar. İşte bu sırrın merkezinde binlerce yıl önce Asya'nın steplerinde doğup Roma'nın kalbine kadar sızan ve bugün bile modern komplo teorilerinin baş köşesine oturan ezoterik bir sistem var. Mitraizm. Ancak bugün sadece antik çağın bu ilginç ve gizemli dinini ele almayacağız. Yolculuğumuz bizi kadim inançlardan Hristiyanlığın kanlı doğumuna ve oradan da günümüzde Diyarbakır Zerzevan Kalesi'nin yani Mitraizmin son ve en büyük tapınaklarından birinde yapılan elitlerin gözlerden uzak neopagan ayinlerine ve arkasında yatan çok daha karanlık gerçeklere götürecek. Ve hepimize şu soruyu sorduracak. Yoksa bugün dünyayı yöneten gizli toplulukların kökleri Anadolu'nun tarihin kendisi kadar eski topraklarında mı gizli? Ve daha da kötüsü, geçmişin gölgesinden gelen karanlık bir inanç ülkemizde yeniden mi filizlendirilmeye çalışılıyor? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Mitraizmin köklerini ve Roma İmparatorluğunu içten içe saran bir güce nasıl dönüştüğünü anlamak için öncelikle bu dinin köklerini bilmemiz gerekiyor. Mitra inancının kökleri Zerdüştlük öncesi döneme, Hint-İran coğrafyasının puslu geçmişine uzanmaktadır. Pers mitolojisinde yüce yaratıcı Ahura Mazda ile karanlığın efendisi Ahriman arasındaki o amansız kozmik savaşta Mitra, ışığın ve doğruluğun yenilmez savaşçısı olarak ilk kez karşımıza çıkar. Ve takip eden binlerce yılda popülerliği arttıkça gitgide bir tanrıya dönüşür. Ancak size hep dediğim gibi, inanç sistemleri insan doğası gereği asla durağan kalmaz. Günün birinde Zerdüşt adında bir nebi ortaya çıkar ve bu çok tanrılı sistemin yozlaşmış ruhban sınıfına karşı savaş açarak Bilge Efendi Ahura Mazda'yı tek yaratıcı olarak tebliğ eder. Çok ilginç. Peygamberler tarihini okumayanlar onların hep dinsiz sapkınlara karşı mücadele ettiğini sanırlar. Ancak aslında neredeyse her zaman olan şey peygamberlerin dini kullanan yozlaşmış ruhbanlara yani din tüccarlarına, insanlara dini işlerine geldiği gibi sunanlara karşı savaşta olmuştur. Bilmem anlatabiliyor muyum? Neyse devam edelim. Aradan geçen yıllardan sonra doğudaki ışık ve yemin tanrısı Mitra, Zoroaster'in önderliğinde Zerdüştlük içinde artık bir tanrı değil ama saygıya değer ilahi bir varlık olarak yoluna devam etse de asıl dramatik evrimini batıya doğru ilerleyip Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına çarptığında yaşayacaktır. 1900'lerin başında Franz Clement gibi araştırmacılar Roma Mitraizminin doğrudan Pers inancının bir kopyası olduğunu savunmuş olsalar da 1971 yılında düzenlenen Mitraik Çalışmalar Kongresi'nde bu teori sarsılmış ve ezoterik dünyanın seyrini değiştiren yeni bir gerçek kabul edilmiştir. Romalılar M.Ö. 1. yüzyılda eski ve saygın bir tanrının adını kullanarak tamamen yepyeni, gizli ve ezoterik bir yeraltı dini icat etmişlerdi. Romalı seçkinler ve askerler tıpkı Soğuk Savaş döneminde batılı gençlerin Doğu Asya ülkelerindeki spiritüalizme duyduğu gizemli açlık gibi Roma'nın ruhsuz ve ilham vermeyen devlet dinine karşı Pers topraklarını derin bir bilgelik ve sır kaynağı olarak görmüşlerdi. Bu yeni dinin en büyük sırrı hiçbir antik metinde efsanesi açıkça yazılmamış olan sadece inisiyelerin bildiği ve tapınakların baş köşesine kazınan Tauroktoni yani boğa kurban etme sahnesidir. Ki bu sırrı birazdan sizinle paylaşacağım. Mitraum adı verilen pencereleri olmayan yer altındaki doğal veya yapay mağaralara inşa edilen bu tapınakların merkezinde Tanrı Mitras'ın hançerini kozmik bir boğanın boynuna sapladığı o kanlı an resmedilmektedir. Boğanın kanından yeryüzündeki yaşamın, ekinlerin ve evrensel düzenin yeniden doğduğuna inanan bu ritüel aslında astronomik bir şifredir. Bu teori üzerinde bir yandan kitabım için çalışıyorum. Daha önce bahsetmiştim. Şimdi size biraz daha detay vereceğim. Romalıların kullandığı boğayı öldüren Tanrı Mitra sembolü aslında harika bir sembolizm içeriyor. Mitraizmin en eski hali M.Ö. 2000'lere dayanır
ve Proto-İran-Hint dinlerinde karşımıza çıkar. Bu dönem astrolojik olarak Boğa çağının tam olarak bittiği tarihe denk geliyor. Yani Roma'nın ezoterik Mitra inancında spesifik olarak Boğa'yı kozmik bıçağı ile öldüren Tanrı Mitra figürü rastgele bir motif değil. Mitra inancı çağının Boğa inancı çağını bitirdiğini ve yeni dönemi açtığını bize gösterir. Ve yine bir ilginç bilgi, Doğu'da Mitra Boğa çağını kapatırken Batı'da da İbrahim peygamber efsanesinde göklerden gelen koç anlatısı karşımıza çıkar. Ve gerçekten Boğa çağı bittikten sonra Zodyak'ta Koç çağı başlamıştır. Bu serinin büyük finalinde ise Koç çağından 2000 yıl sonra, yani tam olarak milattan sonra 1. yüzyılda Koç çağı Tanrı'nın kuzusu, Tanrı'nın koyunu sembolizmiyle oluşturulmuş İsa'nın ölmesiyle biter ve dünya balık çağına girer. Bu yüzden de İncil'de İsa için Tanrı'nın kuzusu filan dense de halk arasında öldükten sonra yayılan sembolü balık olmuştur. İlginç bir sembolik olay değil mi? Ve ne İsa ne İbrahim peygamber hakkında hiçbir tarihi kanıt olmaması da onlar acaba bu dönüşümdeki kilit semboller olarak mı yaratıldılar sorusunun sorulmasına sebep oluyor. Unutmayın, işin içinde İsrailiyat varsa bildiğinizi sandığınız pek çok şeyin öyle olmadığı artık iyice ortaya çıkmaya başladı. Peygamberler özelinde bu konu hakkında şu videomu izleyebilirsiniz. İşin derinliklerine orada iniyoruz çünkü. Şahsen ben Nebiler hiç yaşamadı tezini yanlış buluyorum. Sadece bize sunulan zamanın veya isimlerin yanlış olduğunu ve güncel bilgilerin de astronomik döngülerden yola çıkıp hatalı şekilde İsrailiyat kaynaklarının ve onları referans alan Arap kaynaklarının bize hatalı aktardığını düşünüyorum. Deminki küçük örneklerde bu tezi destekliyor. Ama tabii net bu böyledir demek doğru olmaz. Sonuçta puslu ortamlar. Biz yolculuğumuza devam edelim. Roma'nın kurduğu bu ezoterik gizli tarikata girmek öyle herkesin yapabileceği bir şey değildi. Kadınların kesinlikle alınmadığı, sadece erkeklerden oluşan bu kült, orduların ve lejyonların sarsılmaz bir sadakatle bağlandığı bir kardeşlik örgütüne dönüşmüştü. Öyle ki askerler silahsız olduklarını ve kalplerindeki karanlık sırrı paylaştıklarını göstermek için bugünkü modern el sıkışma, tokalaşma ritüelini geliştirmişler ve kendilerine Syndexioi, tokalaşma ile birleşenler adını vermişlerdi. Eleme sistemi sadece bununla da sınırlı değildi. Tarikata girmek isteyen adaylar, inisiyasyon adı verilen süreçte 12 eziyet olarak bilinen çetin fiziksel ve psikolojik sınavdan geçmek zorundaydı. Karanlık bir mağarada yalnız kalmak, açlık, susuzluk, etin koparılması, dağlanması ve sembolik ölüm korkusu gibi korkutucu zorlukları içeren 7 haftalık bu sınavdan geçemeyen veya sırrı ifşa edenlerin cezası ölümdü. Yani buraya girmek var, çıkmak yoktu. Başarılı olup kabul edilenler ise gezegenlerle bağlantılı 7 aşamalı katı bir hiyerarşik merdivene adım atarlardı. Bu aşamalar sırasıyla Merkür ile ilişkilendirilen kuzgun, Venüs ile damat, Mars ile asker, Jüpiter ile aslan, Ay ile İranlı, Güneş ile Güneş'in habercisi ve nihayetinde Satürn ile ilişkilendirilen en yüksek mertebe pater, yani baba derecesiydi. Sisteme giren her üye bu katmanları aşarak ruhsal bir yolculuk yapmak zorundaydı. Benzer bir derecelendirme sistemi karşımıza bir yerde daha çıkar. Masonlukta. Diyorum ya, Mitra inancı basit bir Roma asker tarikatından çok daha derinlere iniyor ve biz de tam o derinliklere doğru gidiyoruz. Mitrasçıların hepsi adeta birer usta astronomdu. Gökyüzündeki gezegenleri ve takım yıldızları çok iyi biliyor, ibadet mekanlarını ve ritüellerini yıldızlara göre özel olarak şifreliyorlardı. Tapınak kapısından içeri adım attığınızda dünyevi rütbenizin hiçbir önemi kalmazdı. Siz bir Roma imparatoru dahi olsanız, eğer tarikatte 2. derecedeyseniz, 3. derecedeki sıradan bir askerin emri altına girerdiniz. Antik dünyanın en zeki zihinleri, generalleri ve yöneticileri bu yeraltı odalarında bir araya gelip sadece inançlarını yaşamıyor, aynı zamanda Roma'nın ve dolayısıyla o günkü dünyanın siyasetini ve ekonomisini şekillendiriyorlardı. Kısaca bu gizli Mitra topluluğu o zamanların dünyayı yöneten elitlerinin ana üssü olmuştu. Ancak tarihin akışı milattan sonra 4. yüzyılda İmparator Konstantin'in halk arasında yayılmaya başlayan Hristiyanlığı sırf toplumu daha iyi kontrol edebilmek için kabul etmesi ve ardından 1. Theodos'un pagan inançlarını yasaklamasıyla aniden değişti. Romalı elitlerin en sevdiği din olan Mitraizm bir anda yeraltının da yeraltına çekilmek zorunda kaldı ve resmi tarih kayıtlarından silindi. Peki, gerçekten silindi mi? Yoksa yok olmak yerine
O dönemde hızla yükselen ve Roma'nın yeni resmi dini olan Hristiyanlığın tam kalbine sızıp onun sembolik omurgasını kendi istediği gibi mi inşa etti? İşte işlerin çığırından çıktığı ve dogmatik inançları derinden sarsan o büyük çatışma tam da burada başlıyor. Ve Tanrı Mitra, Rab İsa'ya dönüşüyor. Tarih 1. ve 4. yüzyıllar arasını gösterdiğinde Roma toprakları farklı inançların amansız bir rekabetine sahne oluyordu. Bir tarafta askerlerin ve devlet elitlerinin yer altındaki tanrısı Mitra, diğer yanda ezilmiş kitlelerin, kölelerin ve kadınların umudu olarak yayılan İsa'nın takipçileri vardı. Fransız tarihçi Ernest Renan'ın o meşhur lafını hatırlatmak isterim. Eğer Hristiyanlığın yükselişi ölümcül bir hastalıkla durdurulmuş olsaydı, dünya bugün Mitraist olurdu. Bu haksız da bir söz değil. Düşünün, Mitraizm sadece cephedeki lejyonerlerin sığınağı değildi. Roma'nın mutlak gücünü elinde tutan imparatorların da gizli bir ruhsal zırhıydı. Milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren Roma, Mitras'ı güneş tanrısı Helios ile sentezleyerek onu yüce tanrı Helios Mitras veya Sol Invictus yani yenilmez güneş olarak imparatorluğun zirvesine yerleştirdi. Bu yenilmez güneş adını unutmayın, birazdan size çok çarpıcı bazı örneklerini vereceğim. Roma'ya getirilen Pers mecusileri tarafından bizzat bu gizemli kültün içine inisiye edilen İmparator Nero, egemenliğinin kozmik bir temele dayandığını kanıtlamak için güneş ışınlarını temsil eden o meşhur tacı takmış ve kendisini Mitras'ın yeryüzündeki yaşayan bedeni olarak ilan etmiştir. Kendinden sonra gelen imparatorlar da bu geleneği sürdürmüş. İmparator Aurelian, güneş tanrısı için devasa tapınaklar inşa ettirerek her 4 yılda bir Agon Solis adlı özel oyunlar düzenlemiştir. Peki bu iki inanç neden birbirine bu kadar rakip görüldü? Cevap basit. Birisi dünyayı yöneten elitlerin dini olmuşken diğeri de halk arasında, ki burada halk arasında yayılan din kesinlikle Christianity yani İsa tapıcılık değildi, orijinal adı Evangelion yani iyi mesajdı, yayılıyordu. Ezilen, hor görülen, fakirleşen, köle gibi yaşayan halk arasında antik inançlarda geçen kurtarıcı Mesih beklentisi ve yine antik bilgelikten gelen mesajlar yayılmaya başlamış ve ufukta büyük bir iç savaşın gölgesi büyümeye başlamıştı. İşte tam bu noktada İmparator Konstantin çok zekice davranarak bu yeni fakir halk inancını tanır. Halkın gazını alır, İznik konsülüne baskı yapar ve bir an önce halkı kontrol altına almak için bu yeni inancın Roma kontrolünde bir dine dönüştürülmesi emrini verir. Neticede de ortaya Tanrı'nın bizzat kendisi ilan edilen İsa'ya tapınılan Hristiyanlık çıkar. Ancak o zamanlar kimsenin bilmediği, hatta günümüzde de bilmek istemedikleri şey ise bu dinin ana omurgasının Mitraizm'den alınmış olmasıydı. Kimi iddialara göre buna bizzat İsa da dahil. Şimdi aranızdan yok artık o kadar da değil diyenler çıkabilir. Ancak bu konu dinler tarihi araştırmacıları arasında en yoğun tartışılan konulardan birisi. Ve gerçekten aranızda dünyanın en sistematik ve güçlü imparatorluklarından birinde sırf ezilen halk arasında bir inanç yayıldı diye koca Roma'nın, ki son derece psikopat yanları olan bir imparatorluk, bunu kabul edip halkın zaferini monarşiye karşı kabul edeceğine inanan varsa tavsiyem videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü olaylar çok garip yerlere bağlanacak. Ve insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman gücü elinde tutanların tutmayanların arzularına nasıl boyun eğmediklerini, eğmiş gibi görünüp aslında arka planda nasıl herkesi manipüle ettiklerini göreceksiniz. Mesela İsa ve Mitra arasındaki tesadüfi benzerlikleriyle devam edelim. Hristiyanlara göre İsa 25 Aralık'ta doğmuştur. Yani Noel'de. Halbuki bu aslında Mitra'ya adanmış yenilmez güneşin doğuşu olarak kutlanan Mitras bayramıdır. Hristiyan inancına göre yeni doğan bebekler suyla kutsanıp vaftiz edilir. Ve kiliselerde Efkaristiya denilen İsa'nın bedenini temsil eden ekmek yenilir ve kanını temsil eden şarap içilir. Halbuki tüm bunlardan uzun yıllar önce Mitras inancında tarikata girenler günahlarından arınmak için suyla kutsanır ve ayinlerde boğanın etini ekmek ile ve sembolik olarak kanını şarap ile temsil eden kutsal bir ziyafette içerlerdi. Bunlar ayyuka çıkmaya başladığında erken dönem Hristiyan düşünürlerinden Justin Martyr bu sembol çalma olayını şeytanın Hristiyan ayinlerini taklit etmesi olarak açıklamaya çalışarak durumu toparlamak istemişti. Halbuki bunlar Hristiyanlıktan çok daha eskilere dayanıyordu. Cahil kalabalık kitlelerden güç alarak boş yapan tiplerin en erken örneklerinden birisi.
Şimdi de torunları X platformu üzerinde aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bitti mi? Tabii ki hayır. Hristiyanların kutsal günü olan Sunday, yani Güneş günü aslında bizzat Güneş tanrısı olan Mitras günüdür. İsa'nın kafasının arkasında resmedilen ve güya kutsal hare denilen bu yuvarlak daire aslında Mitra heykelleri ve sembollerinde karşımıza çıkan, onun güneşin tanrısı olduğunu sembolize eden güneş diskidir. Sanırım daha fazla örneğe gerek yok ama daha da detay isteyen varsa şu videomu izleyebilirler. Alakalı videolar bundan sonra hep sabit yorumda sizleri bekliyor olacak. Hristiyanlık resmi devlet dini olunca Roma'nın asimilasyon stratejisi son derece agresif ve fiziksel bir boyuta ulaştı. Paganizm yasaklandı. Eski mitraumlar molozlarla dolduruldu ve tam üzerlerine görkemli Hristiyan kiliseleri inşa edildi. Bugün Roma'ya giderseniz San Clemente Kilisesi'nin mahzenine indiğinizde o gömülmüş orijinal Mitra tapınağının tüm ihtişamıyla orada yattığını görürsünüz. Ayasofya'nın temellerinde bile pagan tapınak kalıntıları olduğuna dair teoriler var. Halbuki günümüzde cami oluverdi. Andavallar da kutsal diye kapısını filan kemiriyorlar. Varın siz düşünün. Tüm bu değişimden ve yıkımdan sonra tapınaklar kapanmış, Mitras ölmüş gibi görünüyordu. Gerçi Konstantin'in yeğeni İmparator Julian ya da halk arasındaki adıyla dinsiz Julian, gizlice Mitra tarikatine inisiye olup bu inancı diriltmeye çalışsa da girişimin başarısız olmuştu. Ve bir zamanlar halkın iyi haber, kurtuluş diye yola çıktıkları inanç, Roma'nın tasarladığı Hristiyanlık ile güç sarhoşu olmuş cahil papalık yüzünden halkın hepsinin akıl almaz şekilde ezildiği ve pagan Roma'yı mumla aradıkları yüzyıllar sürecek karanlık çağların doğmasına sebep olmuştu. Ancak gücün ve gizliliğin anatomisi asla ölmez. Sadece kabuk değiştirir. Eski tanrının kalbi sökülmüş, bedeni ise yeni bir isimle diriltilmişti. Lakin güç sahipleri ulusların ötesindeki inançlarını çağlar boyunca farklı kılıflara ve sembollere sokarak devam ettiler. Ve kalplerindeki Mitra inancını her daim korudular. Nihayetinde de o inanç ve güç yeni dünyada kendisine masonlar diyerek devam etti. Gücü ele geçirenler en çok neden korkarlar? Onu kaybetmekten. Bu sebepten güç duruma göre şekil değiştirerek her daim gölgelerin arasında halkı kontrol etmeye ve manipüle etmeye devam eder. Ancak kimilerine göre arayanların onları bulması için kozmik yasalar gereği veya kimilerine göre de sadece gizlice biz buradayız demek için arkasında iz bırakır. Ve o izlerin en büyüğü de Amerika Birleşik Devletleri'nin ta kendisidir. Amerika'nın masonlar tarafından kurulduğu bir sır filan değil. Hatta açık açık tüm belgelerde karşımıza çıkar. Bağımsızlık bildirgesinden tutun, anayasayı hazırlayan kişilerin çoğu bilindik masonlardı. Ve masonların en çok etkilendikleri, hatta pek çok araştırmacıya göre de doğrudan geldikleri yer ise Mitraizm'dir. Manly Hall gibi ünlü ezoterik yazarlara baktığımızda, masonluk ile Mitraizm arasındaki yapısal benzerlikleri bize cidden şaşırtıcı şekilde sunduklarını görürüz. Her iki sistemin de sadece erkekleri kabul etmesi, kademe kademe ilerleyen derece sistemine sahip olmaları, inisiyasyon töreninde sembolik ölüm ve yeniden doğuş temalarının işlenmesi ve en önemlisi topluluğa girişte yemin ile gizli el sıkışmalarının merkezi rol oynaması. Ancak bunlar esas büyük örneklerin yanında küçük kalan detaylar. Şu an gördüğünüz Mitra'nın en bilindik heykellerinden birisi. Başındaki ise güneş ışınlarını veya 7 gezegeni temsil eden 7 ışın bulunan tacı. Üzerinde dökümlü antik elbisesi, kimi zaman elinde, kimi zaman arkasında olan meşalesi ve güneş ışığının temsilcisi, sözleşmelerin sahibi nitelikleriyle heybetli bir şekilde karşımıza çıkar. Peki buna benzer olarak Masonların kurduğu Amerika'da Fransız Masonlar tarafından inşa edilmiş, yine Fransız Mason locası tarafından Amerika'ya hediye edilmiş, 1884'te bizzat temel taşını New York Mason locası büyük üstadının koyduğu ne var dersiniz? İşte bu var. Özgürlük anıtı Masonların Mitra sembollerine ve inancına neden düşkün, hatta bizzat onun parçası olduğunun en büyük kanıtlarından birisi. Hatta ben yine daha da derine ineyim. Amerika'yı kuran kurucu Mason babalar Roma İmparatorluğu hayranı ve onu yeniden diriltme gayesi taşıyan tiplerdi. Washington'daki binaların antik Roma mimarisinde olması, senato sistemini getirmeleri, $1 paradaki Latince vurgular ve kartal figürleri hepsi Roma sembolizmidir. Hatta bizzat senato binasında kurucu George Washington'ın Roma tanrıları ile birlikte göklerde oturduğunu gösteren fresk bile mevcut.
Adı da Washington'ın tanrılaşması. Ve yine hatta Olimpiya'daki Zeus heykelinin birebir kopyası 1840 yılında Zeus yerine George Washington olarak yeniden yapılıp Senata binasına dikilmiştir. Sanırım daha fazla örnek vermeye gerek yok. Dünyanın en güçlü devletinin bütün özü Masonik Mitra inancına dayanmakta. Ve bu elitlerin inancı günümüzde de yaşamaya net şekilde devam etmekte. Üstelik bu sürecin bir parçası da bizzat Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi olabilir. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede yüksek ve sarp bir kayalığın üzerine kurulmuş olan Zerzevan Kalesi, sıradan bir tarihi kalıntı olmanın çok ötesinde bir yapı. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Roma İmparatorluğu'nun doğu sınırındaki en kritik askeri garnizonu olarak kullanılan bu devasa kompleks, milattan sonra 639 yılında İslam ordularının bölgeyi fethine kadar aktif kalmış, ardından kaderine terk edilerek 1400 yıl boyunca yer altında derin bir uykuya dalmıştır. Ta ki 2014 yılında Dr. Aytaç Coşkun liderliğinde başlatılan arkeolojik kazıların 2017 yılında kalenin derinliklerinde dünya tarihini sarsacak bir sırrı gün yüzüne çıkarmasına kadar. Arkeologları ve tüm dünyadaki ezoterik araştırmacıları sarsan bu keşif, yeraltı kayalarına kusursuz bir astronomik hesaplamayla oyulmuş, 1800 yıllık dünyanın en doğusundaki ve şüphesiz en iyi korunmuş Mitraizm tapınağıydı. 60 dönümlük devasa bir alana yayılan kalenin henüz sadece %1'i kazınmış olmasına rağmen elde edilen bulgular nefes kesici. Tapınağın mimarisi Mitraizmin o karanlık ve kanlı ritüellerini uygulamak için özel olarak tasarlanmış. Kayaya oyulmuş sütunlar, doğu duvarında ışığı yakalayan ışın motifleri, kan ve kutsal suların aktığı kanallarla birbirine bağlı su havuzları ve en önemlisi Tauroktoni, yani boğa kurbanı ritüelini gerçekleştirmek için tavanda simetrik olarak düzenlenmiş 4 adet askı noktası. Tüm bunlar tapınağın ürpertici gerçekliğini gözler önüne seriyordu. Ancak Zerzevan Kalesi'ni salt bir arkeolojik keşif olmaktan çıkarıp günümüzde uluslararası bir entrika, güç ve komplo teorisi merkezine dönüştüren şey, bu yapının astronomik derinliği ve bölgede başlayan açıklanamaz elit ziyaretçi trafiğiydi. İddialara göre buluntular dünyaya duyurulduktan sonra UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınan ve Türkiye'nin ikinci Göbekli Tepesi olarak adlandırılan Zerzevan, bir anda küresel güç odaklarının arka bahçesine dönüştü. Haber ajanslarının ve komplo teorisyenlerinin radarına takılan olağan dışı hareketlilik, Diyarbakır Havalimanı'na peş peşe inen özel jetlerle başladı. Küresel finans sistemini, bankaları ve dünya siyasetini yönettikleri iddia edilen masonlar gibi yapıların zirvesinde oturduğuna inanılan Rothschild ve Rockefeller ailelerinin 3. kuşak temsilcileri olağanüstü güvenlik önlemleri altında ve büyük bir gizlilik içerisinde Diyarbakır'a gelerek bu tapınağı ziyaret ettiler. Sadece onlar değil, Birleşmiş Milletler üst düzey yetkilileri, büyükelçiler ve uluslararası misyon şefleri de bu kalıntıyı görmek için sıraya girdiler. National Geographic, History Channel ve iCorp on the Road gibi devasa medya kuruluşları ardı ardına bölgeye belgesel ekipleri yolladı. Ve bu ziyaretlerin arkasında yatan sebebin ise bu örgütün mensuplarının tıpkı antik ataları gibi buradaki yeraltı tapınaklarında ayin yaptıkları olduğu iddia edildi. Malum inisiyenin geçmesi gereken 12 zorlu yol için bir tapınakta belirli dönemlerde bir çeşit ritüel yapılması kadim bir gelenek. Şimdi tabii ki bunlar, yani en azından elitlerin jetleriyle gelip gece ayin yaptıkları söylemi sadece bir iddia ve resmi bir kaydı yok. Ha gerçekten olmuş olabilir mi? Tabii ki olabilir, beni şaşırtmaz. Sonuçta orası cidden bu inancın mensupları için kutsal bir alan. Ve dikkat ederseniz kazılar esnasında orada 1800 yıllardan kalma bir Amerikan kuruluş rozeti bulundu. Yani bölgeye çok eskiden beri birilerinin önem verip dolaştığının en büyük nişanelerinden birisi budur. Fakat bunların dışında böyle olaylar çok hızlı şekilde komplo teorileriyle dolup çöp bilgilerle kirletildiği için her okuduğumuza da inanmamak lazım. Çünkü ipin ucu hızlıca kaçar gider. Ancak şu yadsınamaz bir gerçek. Mitra inancı ve Hristiyanlığa, Masonluğa olan etkisi gerçekten çok derin ve aslında karanlık bir konu. Ve ne yazık ki bir o kadar da gerçek. Bu gerçeğin bize verdiği mesaj ise şu. Tarih boyunca güçlüler, avam tabakasını ve okumamış halkı kontrol etmek için dinleri, korkuyu ve umudu kullandılar. Hristiyanlık ve daha sonraki inanç sistemleri
kitlelere açık bir kulluk ve boyun eğme temelli kurtuluş reçeteleri sunarken, Mitraizm gibi gizem kültleri seçkinlere birbirini tanıma, devleti yönetme ve sırrı koruma ayrıcalığı verdi. Bugünün dünyasında da değişen pek bir şey yok. Bir yanda kitle iletişim araçlarıyla, popüler kültürle ve sığlaştırılmış inançlarla oyalanan milyarlarca insan var. Diğer yanda ise kapalı kapılar ardında yeraltı mahzenlerinin modern versiyonları olan yönetim kurullarında ve gizli localarda dünyayı dizayn edenler var. Mitras kültü Roma'da yok edilmedi. Sadece form değiştirdi. O gizli el sıkışmalar, o 7 katmanlı hiyerarşik yapı ve güneşe, ışığa duyulan o ezoterik saygı binlerce yıl boyunca elden ele aktarıldı. Ve görünen o ki o da yozlaştı ve gücün esiri oldu. Zerzevan Kalesi ise bu zincirin günümüze kadar ulaşmayı başarmış en somut, en nefes kesici kanıtlarından birisi olarak Mezopotamya'nın kalbinde, güzel ülkemizde öylece duruyor. Ve bize bildiğimizi sandığımız tarihin koca bir yanılsamadan ibaret olduğunu gösteriyor. Ya bugün dünya siyasetinde, ekonomisinde ve hatta inandığınız dini bayramların takvimlerinde bile 2000 yıl önce karanlık bir mağarada birbirine bağlılık yemin eden Romalı elitlerin aldığı kararların gölgesi varsa, o zaman neye inanacağız? Cevap basit. Önce kendinize inanacaksınız ve araştıracaksınız. Tabularınızın, kalıplarınızın, hatta belki size dikte edilen inançlarınızın bile sarsılmasından korkmadan araştıracaksınız. Bu sayede tarih boyunca örülmüş manipülasyon ağlarının derinliklerini anlayıp kendinizi bu girdaptan kurtaracaksınız. İşte böyle insanın gözü açılır ve işte bu şekilde aradığınız inanç ve öz neyse onu bulursunuz. Birilerinin size dayatması ile değil. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.